Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Özgür Ufuk Demir. Ufuk hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam ortodontik tedavi nedir ve nasıl uygulanır? Biraz ortodontinin prensiplerinden bahseder misiniz? Ya aslında temel olarak ortodonti dişleri ve çeneleri düzeltmeye yönelik olan bir tedavi yaklaşımıdır. Kimi zaman hastalarımızın sadece dişlerinde bozukluk vardır, dişlerinde yerleşim problemi olabilir. Ama kimi zaman bunları bir de çene problemleri, çene darlıkları, çenenin ileride olması, yüzün sağında ya da solunda olması etki edebilir. Ve ortodonti tedavisiyle hedefimiz her zaman düzgün bir çene kapanışı, düzgün bir diş dizilimi, bunların biyolojik sınırlar içerisinde yapılması ve güzel bir profile sahip olmasıdır. Peki hızlandırılmış bir ortodontik tedavi mümkün mü? Çünkü ortodonti deyince böyle insanlarla 2 yıl, 3 yıl süren süreçler geliyor. Elbette haklısınız. Şimdi ortodontik tedavilerin temel olarak iki şekilde yapılma durumu var. Çekimli ortodontik tedaviler, diş çekimsiz ortodontik tedaviler. Genellikle çekimli ortodontik tedaviler uzun süren tedavilerdir. Ne demek bu? Dişlerinizde çok fazla sıkışıklık var ve bunları düzeltmek için birer tane küçük azı dişi çekmeniz gerekiyor. Ve bu boşlukları kapatmanız oldukça uzun zaman alıyor. Yaklaşık 2,5-3 sene kadar sürüyordu eskiden. Biz şimdi yeni kullanmış olduğumuz sistemler sayesinde bu süreleri yaklaşık 1,5 seneye kadar indirebiliyoruz. Ve burada da yine değişen hiçbir şey yok. Hastanın hayatını etkileyen hiçbir şey yok. Normal ortodontik kontrolleriyle bu tedavileri yaklaşık 1,5 senede tamamlayabiliyorlar. Peki geleneksel tel tedavisi diyeyim ya da metal tedavi ile PDS sistemi arasındaki farktan biraz bahseder misiniz? Şöyle izah edeyim. Aslında bizim kullanmış olduğumuz braketler dişin üzerine tek tek yapıştırılan küçük metal kutular. Bunların ortasında bir oluk var. Bu oluğun ortasından da bir tel geçiyor. Şimdi bu teli bizim braketle birleştirmemiz lazım ki biz dişi hareket ettirebilelim. Bizim klasik anlamda kullanmış olduğumuz sistemlerde tel ortadan geçerken biz bunu üzerinden ikinci bir telle ya da başka bir elastikle bağlamak durumunda kalıyoruz. Bunu yaptığımız zaman iki tane handikap ortaya çıkıyor. Birincisi kullanmış olduğumuz malzemenin oluşturduğu baskı ve sürtünme. Sürtünme olduğu zaman diş hareketi yavaşlıyor. İkincisi kullanmış olduğumuz materyalin de eskimesi. Örneğin elastik bağladığınız zaman bir ay sonra değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü üzerinde bütün mikropları barındırdığı için bir ay sonra etki etmiyor ve tel burada kuvvet uygulamıyor. PDS sistemi kapaklı bir braket sistemidir. Dişin ön yüzeyinde, braketin ön yüzeyinde bir kapak bulunur. Bu kapağı kapattığınız zaman telle braket birleşir ve sistem otomatikman çalışmaya başlar. Bu bize ne sağlar? Bu kapak tel üzerinde baskı uygular ama çok fazla sürtünme yaratmadığı için dişler hızlı hareket eder. İkincisi, kapak sürekli etki ettiği için biz hastayı sürekli görmek zorunda ya da hasta sürekli bize gelmek zorunda kalmaz. Klasik anlamda 3-4 haftada bir hastalar ortodontisti ziyaret ederken biz PDS sistemiyle yaklaşık 8-12 haftada bir hastalarımızı görüyoruz. Bu hastalarımız için de bizim için de oldukça avantajlı oluyor. Yani bu aslında kontrollü bir braket sistemi yine değil mi? Evet, kontrol süreleri uzatılmış. Aynı zamanda kullanmış olduğumuz braketin özel açılara sahip olması, yine tellerin de özel olması tedavinin hızlanmasını sağlıyor. Ne demek istiyorum? Normalde 1,5 sene civarında bitecek çekimsiz ortodontik tedaviler biz yaklaşık 8 ay, 12 ay aralığında bitirebiliyoruz. Ve bu sürede hastamız bize sadece 3-4 sefer geliyor. Diş çekmek zorunda kaldığımız hastalarda da ortalama 1,5 sene içerisinde tedaviyi tamamlayabiliyoruz ve bu bizim için inanılmaz bir süreç. Özellikle evvelden biz mesela abisini, ablasını tedavi etmiş olduğumuz hastalar daha sonra kardeşleriyle bize geldiği zaman sürelere inanamıyorlar. Keşke bizim zamanımızda da bunlar olsaydı diyorlar. O zamanlar yine elimizden gelen en modern sistemi kullanıyorduk ama şu anda biz PDS sistemini oldukça son 5 seneden beri büyük bir hem hayranlıkla hem severek kullanıyoruz. Peki PDS sistemi sadece sabit tedavilerde mi mümkün? Bu sabit tedaviler üzerinden tasarlanmış bir sistem aslına bakarsanız. Ama buradaki açıları ve açı değerlerini şeffaf plak tedavilerine de uygulayarak şeffaf plak tedavilerini de hızlandırmamız mümkün. Peki rutin tedavi aralıkları nasıl olmalı? Dediğim gibi biz genellikle 8-12 hafta aralığında görüyoruz. Aslında çoğu zaman 12 haftada bir de görebiliriz. Hastamız yurt dışında yaşıyorsa, şehir dışında yaşıyorsa biz diyoruz ki sen bize 3 ay sonra kontrole gelebilirsin. Ama İstanbul'da yakın çevrede yaşıyorsa hani ne olur ne olmaz bir aksilik olabilir. Sen yine bir 2 ay sonra bize kontrole gel diyoruz. Peki hastalarımızın konforunu artırmak için ipuçları verir misiniz biraz? Aslına bakarsanız ortodontik tedavide en büyük sıkıntı bu braketlerin ve bunların çıkıntıların yanakta oluşturmuş olduğu tahrişler. Burada yapabileceğimiz en basit şey ortodontik mumlar. Aslına bakarsanız hastalar aşağı yukarı bir hafta içerisinde bütün ortama alışmış oluyor ama yine de ilk 1-2 gün dudak içerisinde yaralanmalar olmaması için biz ortodontik mumlar öneriyoruz. Ya da çok fazla çıkıntı varsa, yanakları çok hassas, narinse
bu çıkıntıların üzerini kapatabiliyoruz. Yine beslenmelerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Çünkü siz çok sert şeyler yersiniz, içinde çekirdeği olan gıdalar tüketirseniz ya da yapışan uzayan yiyecekler çok fazla tüketirseniz bunlar deforme oluyor. Örneğin tel kırılabiliyor. Tedavinin ortasında tel kırılıp yanağınıza batabiliyor. Ya da braket yerinden çıkabiliyor. Çıktığı zaman yine taş olabiliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat ederlerse daha konforlu bir tedavi söz konusu olabilir. Peki tel tedavisi artık biraz daha demode gibi, yani bir anlamda yavaş yavaş böyle bir şeffaf plağa doğru da bir kayış var. Bu ikisi arasındaki ayrımdan da biraz bahseder misiniz? Şöyle izah edeyim, çok basit aslında. Siz eğer günde 20 saat şeffaf plak kullanabiliyorsanız siz %99 bütün tedavilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama bazı insanlar unutabilir, bazı insanlar bu sorumluluğu almayabilir. O zaman şeffaf plak tedavisinde ilerleyemezsiniz. O zaman kontrolü doktora bırakacağınız sabit tel tedavisi tercih etmeniz sizin için daha mantıklı olur. Çünkü bütün kontrol doktordadır, bütün ayarlamalarını doktor yapar. Siz gelirsiniz randevunuzda bütün sıkıştırmalar, teller üzerinde, dişler üzerinde yapılacak değişiklikler gerçekleştirilir. Ve yine önceden size vaat edilen tedavi süresinde ortalama 1 sene civarında tedaviniz sonlanır. Şeffaf plakla süreler biraz daha kısaldı diyebilir miyiz? Aslına bakarsanız şeffaf plak klasik anlamdaki metal braketlere göre daha hızlı ama biz PDS sistemiyle aşağı yukarı aynı sürelerde tedavi sonucu alabiliyoruz. Peki PDS sistemi özellikle bu diş çarpıklığı çok fazla olan, aşırı olan hastalar için daha büyük bir avantajdır diyebilir miyiz? Yani her ikisi de şeffaf plaklarda PDS sistemi de. Önemli olan burada hastanın kendi seçimi. Biz onlara seçenek sunma hakkı veriyoruz. Siz diyoruz metal braket mi istersiniz, şeffaf plak mı? Dün tedavi kayıtlarını aldım. 2 tane kardeş var. Kardeşi bana dedi ben şeffaf plak kullanamam. Ben o kadar sorumluluk sahibi bir insan değilim. Sen bana metal braket tak. Tamam. Ama hızlı çalışan bir şey var mı? Var. PDS sistemi. Ötekisi de dedi ki ben kesinlikle metal takmak istemiyorum. Dişlerimde metal gözüksün istemiyorum. O zaman buyurun size şeffaf plak tedavisi yapalım. Siz hangisini isterseniz. Eskiden böyle bir şansımız yoktu. Peki bu PDS tedavisi yapılan hastalarda dişlerde renklenmeler ya da dişlerde aşınma gibi bir takım problemlerle karşılaşılabilir mi? O da aslında şeffaf plakta da aynı şey geçerli. Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. İçinde şeker olan her şey dişi çürütür. Dişlerinizin etrafında eğer birikirse, braketlerin etrafında ya da plağın içerisinde birikirse, örneğin siz ağzınızda plak vardır, şekerli içecekler tüketirsiniz. Renkli olması şart değil ama şekerli içecekler plağın içerisinde birikip sizin dişlerinizin dekalsifikasyonuna sebep olabilir. Aynı şekilde braketler de dişin etrafına yapıştığı için, örneğin burada şekerli yiyecek birikti ya da gıda artığı birikti. Biz braketleri çıkarttığımız zaman bazen altından çürük yerler karşımıza çıkabiliyor. O yüzden şekerden uzak duralım, dişlerimizi düzenli fırçalayalım, hiçbir problemle karşılaşmayız. Peki ağız içerisinde yaralar oluştuğunda bunlar için neler yapmak gerekiyor? Oluşabiliyor mu daha doğrusu? Ya da kırılması olabiliyor mu? Telin mesela kırılma gibi problemler. Maalesef olabiliyor. Onu da az evvel söylediğim gibi ortodontik mum veriyoruz. Eğer sizi rahatsız ederse, şöyle düşünelim, yeni bir ayakkabı aldık, bu ayağımızı acıtıyor ama bir süre sonra alışıyoruz. Braketlerde, şeffaf plaklarda kullanılan ataşmanlar da muhakkak ağız içerisini rahatsız ediyor. Ama insan bir süre sonra alışıyor. Eğer alışma süresi zorsa yine ortodontik mumlardan ya da bizim üzerinde kapatacağımız küçük akışkan dolgulardan faydalanabiliyoruz. Ama bu çok nadir karşımıza çıkan bir şey. Peki tedavi bittikten sonrasında tekrardan bir böyle ekstra yapılması gereken plaklar olabiliyor mu? Ya da yine uygulama yapılabiliyor mu? Çünkü nüks edebiliyor mu? Onu anlatmaya çalışıyorum. Ortodontik tedavinin aslında en büyük sıkıntısı nüks. Evet. Siz ne kadar mükemmel bir tedavi yaparsanız yapın, yaşlanmaya karşı duramıyorsunuz. Ve yaş aldıkça bizim dişlerimiz hep bozulmak istiyor. Özellikle alt kesici dişlerde bozukluk meydana geliyor. Ve ben bir doktor olarak ya da bir ortodonti hastası, ortodonti tedavisi bittikten sonra bir daha dişlerinde en ufak bir hareket istemez diye düşünüyorum. Ben en azından istemiyorum. Evet. Dolayısıyla burada yapabileceğimiz 2 tane şey var. Ya dişlerin arkasına retainer uyguluyoruz. Bu retainer da hastamız bunu artık takmak istemeyeceği noktaya gelene kadar, eskiden 2 sene, 3 sene diyorduk ama artık ben bunu artık süre sınırı koymuyorum. Sen bir gün bunları çıkarttırmak istersen kliniğimize tekrar gelebilirsin. Koruyucularını, sabit koruyucularını dişlerin arkasından çıkartabiliriz diyoruz. Ya da bazı hastalarımız diyor ki ben dişimde sabit bir şey istemiyorum. O zaman size hareketli şeffaf plaklar verelim. Gece yatarken bunu takın. Ne kadar takabilirseniz takın. Buna bir süre koymuyoruz. Çünkü bu diş hareketi ömür boyunca devam eden bir süreçtir. Yani mesela diyelim ki kişi 1,5 yıl, 2 yıl bir tedavi gördü. Akabinde nüks etmesin diyerek mesela 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra mı başlanıyor yoksa hemen akabinde başlamak mı Burada gerekiyor? Burada 2 tane nokta koyayım. Kişi 6 ay, 1 sene, 1,5 sene bir tedavi gördü. İlk önce bunun teşhisiyle başlamamız gerekiyor.
biyolojik sınırlar içerisinde bir tedavi yapıldıysa, kemiği zorlayacak, diş etini zorlayacak bir tedavi yapıldıysa bu tedavi çok yüksek ihtimalle korusanız dahi geri döner. Siz başta teşhisinizi, tedavi planlamanızı düzgün yaparsanız bu ihtimali azaltırsınız. İkincisi çene eklemiyle dişlerin uyumu. Siz çene eklemiyle uyumlu bir artikülasyon, dizilim gerçekleştirirseniz yine bu ihtimali azaltırsınız. Çünkü biz çenemizi hareket ettirdikçe dişler aynı anda aynı yerleri temas ederler. Dişlerin üzerine anormal kuvvetler gelmez ve bu ihtimali yine azaltırsınız. Ama üçüncüsü yaşlanma süreci. Bunun önüne geçemiyoruz. Burada da yapabileceğimiz tek şey dişlerin arkasına koyacağımız retainer. Dediğim gibi bu en az tedavi süresi kadar kalmasını tavsiye ederiz. Büyüme gelişimi devam eden hastalarda 14-15 yaşında yaptığımız tedavilerde diyoruz ki 20'li yaşlara gelene kadar ağzında kalmasında fayda var. 20'li yaşlara kadar onu ağızda tutuyoruz. Daha sonra eğer kendi çıkartmak isterse biz retainerlerini çıkartabiliyoruz. Burada da eğer içimizde en ufak bir kuşku varsa diyoruz ki sana biz şeffaf plak hazırladık. Bunu haftada bir dişlerine takabilirsin. Bu yine hareketin önüne geçer. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Rica vermiş ederim. olduğunuz güzel ve güncel bilgiler için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Bugünkü program konumuz ortodonti uzmanı Doktor Özgür Ufuk Demir idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.